Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Seher teyze. Hadi kalk. Uyan. Seher teyze adına başvurdum. 2 yıl önce sokakta gördüm kendisini. Ne kadar süredir çocuklarını görmüyorsun? 2 yıl falan oldu. Evim vardı yavrum, sattılar. Neden sattılar evini? Düğün yaptılar, iş kurdular. Amcandan kalan iş yerleri vardı. Hiç arıyorlar mı seni? Arıyorlar, görüşüyorum. Ne zaman gördün en son? Gördüm işte. Ne zaman? Sevgili izleyiciler, bizim programımıza genelde insanlar ya kendileri için ya da çok yakınları için bir şans isterler. Ama bugün öyle olmadı. Bugün programımıza Onur Bey başvurdu ve Onur Bey eskiden mahallesinde yaşayan yaşlı bir teyzemiz için başvurdu. Birazdan kendisiyle sizi tanıştıracağım, onun yanına gideceğim. Ama şunu biliyorum ki insanın iyisi talihin kötüsüyle belli olur. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Merhabalar, buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Merhaba Aslan. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ben başvuru sebebinizi biraz biliyorum ama izleyicilerimizin de duyması adına programımıza neden başvurdunuz? Seher teyze adına başvurdum. 2 yıl önce sokakta gördüm kendisini. Ve 2 yıldır kendim ilgileniyorum Seher teyzeyle. Neyiniz oluyor Seher teyze sizin? Seher teyze mahalle sakinlerimizden de. 5 yıl önce eşi vefat edince Rahmi amca çocukları alıp başka bir yere taşındı, evi satıp. O günden beridir görmedim. Yani bir 2 yıl önce gördüm. Parkta yatıyordu. Şimdi Seher teyzeyi siz 5 yıl önceden sizin mahallenizde yaşayan bir kadın olarak tanıyorsunuz. Çocukları var, eşi var. Sonra eşi vefat ediyor. Evet. Vefat ettikten sonra taşınmak mı zorunda kalıyor Evi orada? satıp çocukları annesine alıp götürüyorlar. Annelerini alıp götürüyorlar. Çocuklar yetişkin. Çocuklar satıyor yetişkin. evi. Evet. Çocuklar evi satıp annelerini götürüyorlar başka bir yere. Tamam. Yani Sonra nereye taşınıyorlar bilmiyorum. Evet. Çocukları alıp götürüyor. En büyükleri İlhan. İş adamı. Tanıyor musunuz siz onu? Evet, mahallede çocukluğumuz beraber geçti onlarla. Bayağı arkadaşsınız. Evet. Tamam. Korhan var, ortanca. Kendisi mimar. Hepsini de okutmuş Seher teyze çocuklarını. Evet. Ayhan var, doktor. Oo, ne güzel. Benim de yaşıt zaten Ayhan. Durum bundan ibaret. Çocukları aldı götürdü. Sonra bir daha göremedim 5 yıl boyunca. Yoktu ortalıktan. 2 yıl önce parkta gördüm kendisine. İnanamamıştım Seher Parkta teyze. gördüm derken? Yani parkta yatıyordu. Parkta yaşıyordu. Evet, parkta yaşıyordu, çöpleri karıştırıyordu. O durum bayağı bir içler acısı. Bir dakika, çocukları 3 tane oğlu var dediniz. Doktor, mimar ve iş adamı. Evet. Ben de bu durum beni hayretler içinde bıraktı. Bu kadar... Gittiniz mi yanına? Yanına gittim. Emin olamadım o olduğundan. Aradan zaman geçmişti. Ve mahalleme gitmek zorunda kaldım. Arabayla mahalleme gittim ve kahveye gittim. Kahveden kimseyi bulamayınca bizim bakkal amca vardır. Bakkal amcanın yanına gittim. Siz hala aynı mahallede mi yaşıyorsunuz? Evet, aynı mahallede yaşıyoruz. Bakkal amcayı alıp götürdüm parka. Niye?
Yani Seher teyzeyi tanıması için Siz yanına gidip Seher teyze sen misin demediniz mi parkta Yani görünce? pek yanına fazla yaklaşamadım. Konduramadınız mı onun Yani parkta? konduramadım, emin de olamadım o olup olmadığını. Ama kafaya da taktınız bu durumu. Evet, hani çünkü sokakta yatan birisi var, tanıdık biri ve yardım etmem gerekiyor diye düşündüm. Peki şimdi bu aile varlıklı bir aile miydi? Evet, önceden de varlıklı bir aileydi. Rahmi amcamızın bir arabası vardı. Bu arabayla hastaneye hasta götürür, otogara gitmesi gereken birisini otogara götürür, otogardan alırdı. Düğün arabası yapardı düğünlerde. Yani çocuk çok zengin. Bunları mahalledeki insanlara yardım olsun diye mi yapardı? Yardım. İş anlamında. Yardım. Çok yardımsever insanlardır. Ha, öyle söyleyeyim. Tamam. Rahmi amca, Seher teyze hep çocukları ve mahalledeki sakinleri çok severdi insanları. Hep sıcak kanlılardı, yardımlaşma. Bunlar böyle yardımsever bir aile. Kocası da öyle, kadın da öyle. Evet. 3 tane de çocukları var, mutlu mesut yaşarlarken eşi ölüyor. Evet, eşi 5 yıl Seher önce teyzenin. Rahmi amca 5 yıl önce vefat etti. O öldükten sonra bir şeyler olmaya başlıyor. Evet, zaten yaşı da vardı. Seher teyzeyi alıp çocukları götürdü birden hani. Peki sen şimdi o çocuklarla arkadaşsın ya, 3 tane erkek çocuğu var Seher teyzenin. Evet. Hepsi de çocukluk arkadaşın. Onlar mahalleden gittikten sonra sen görüşmeye devam etmedin mi onlarla? Yani irtibatı kestiler. Hani mahalleye de uğramaz oldular. Telefon numaraları değişti. Aa, Ya zaten küçük oğlu Ayhan doktorluk okuyordu o sıra. tıp okuyordu. Evet, tıp okuyordu. Ondan sonra bir daha göremedim yani. Zaten Ayhan da gelmiyordu mahalleye. Peki sonra yıllar sonra parkta gördün ama o olma ihtimalini yani veremedin, öyle bir ihtimal veremedin Yani galiba. çünkü- Seher teyze olamaz diye. Evet, çünkü Çok zengin, varlıklı. varlıklı, yardımsever, herkese kucak açan insanlar da anladığım kadarıyla. Evet. Parka nasıl düştü diye düşündün. Hani parkta ve sokakta yaşama. Her şey geçtim, zenginliği, varlığı da geçtim. 3 tane evladı var, erkek evladı aslan gibi. 3'ünü de okutmuş. 3'ü de meslek sahibi insanlar olmuş. Çünkü varlıklı bir aileden, hani varlıklı bir ailenin bu hale düşmesi içler acısı bir durum. Hani Seher teyze çok varlıklı birisiydi. Peki sen bakkala gittin Çocuklar sonra. yetişti. Bakkalı Evet. aldın. Seher teyzenin yanına parka mı gittin? Evet, parka götürdüm. Hemen o anda mı oluyor bunlar? Evet, hani parka götürdüm. O da benim yapmak istediğimi yaptı. Seher teyze birkaç eşya aldı marketten. Öyle yanına yaklaşmak istedi Seher teyzenin. Yanına yaklaştı ve Seher teyze tanıdı. Tabii o da Seher teyzeyi tanıdı, bakkal amca. O sıra böyle bir aralarında duygusal bir an yaşandı. Hani Seher teyze yanına davet etti, sohbet ettiler. Çünkü Seher teyze zamanda bakkalın borçlarını da kapatırdı Rahmi amcayla beraber. Ve mahalledeki insanların borçlarını. alışveriş yaptığı Evet. borçları, Veresiye. borç defterini mi kapatıyordu gidip ödeyip? Evet, hani durumu olmayan, ödeyemeyen, geciktiren kişilerin borçlarını öderlerdi Rahmi amcayla birlikte. O durumlar konuşuldu. Aralarında bayağı bir duygusal an yaşandı ve hani bu durum beni çok derinden sarstı. Çok duygusal bir boşlukta hani Çok vurdu ve ibretlik bir şey, çok büyük bir ders. Yani hayat işte insana her şeyi yaşatabiliyor. maalesef. Peki yani düşünsenize hep yardım eden birisisiniz. Bakkala gidip borçları kapatıyorsunuz. Mahalleliye kol kanat geren muhtemelen orada herkesin annesi pozisyonunda bir kadından bahsediyorsunuz mahalledeki. Ve böyle bir kadının sokaklarda yaşayacak duruma düştüğünü bir hayal edin zihninizde ve sonra o yardım ettiğiniz bakkal geliyor. Nasıl söyleyeyim şimdi, yardım eli uzattığın birinin gelip sana yardım ediyor olması hani insanın hani güçlü bir profilsin ya, orada çok canını yakan bir şey. Bu hani ne kadar güçlü olsan da o durum içinde olmak biraz aciziyet meselesi gibi. Hani çünkü yıllardır tanıyorsun. Çocukluk arkadaşlarının Ya öyle bir annesi, kadının o hale düştüğünü yani görmek evet, sizin için de çok zor bir durum olsa gerek.
hani ben ikinci annem olarak gördüm Görüyordunuz. Seher teyzeyi. Bu durum karşısında beni bayağı bir derinden sarstı. Peki Bir ne yaptınız boşluk. orada? Onu oradan aldınız mı? Onu bakkal amcayla alıp mahalleye götürdük ve mahalledekilerle sohbet etmesi için, yani biraz da bakkal amcanın yardımıyla götürmek zorunda kaldık çünkü gelmek istemedi ilk başta. Neden? Bilmiyorum, parkta yaşamayı artık kendine orayı kendine ev gibi görmeye başlamış galiba. Bankta mı yatıyordu? Evet, bankta yatıyor. Çöpleri karşılıyor. Oradaki galiba çöpteki Çöpleri karıştırıyordu. yemeklerle hayatını idame ettiriyor. Hani bu durum bayağı bir kötüydü. Biz de mahalleye aldık götürdük. Mahalle sakinlerimiz, eş, dost, komşu çay, kahve getirdiler. İçtik, sohbet ettik, gülüştük. Hatta Seher teyze bakkal amcaya veresiye defterinin hala durduğunu, borç ödeyemeyen insanların olup olmadığını da sordu. Bu durum karşısında biraz afalladım. Hani bu halde hala insanların sıkıntılarını düşünmesi çok farklı bir durum. Peki siz onu evinize misafir ettiniz mi ya da bakkal bey? Evet, biz annemle görüştüm. Annem direkt koşa koşa geldi zaten. Beraber alışveriş de yapıyorlardı. Hani geziyorlardı. Arkadaşlar da Evet, aslında arkadaşlar öncesinde. da. Annem götürdü evinde, yemekler verdi. Sıcak yatak açtık. Sizde mi kaldı o gece? Bizde kaldı. Annemden sonraki gün borç para istedi. Hamama gidip temizlenmek istedi. Annem birkaç arkadaşını çağırıp Seher teyzeyi hamama götürdüler yıkanması için. Sizin evinizde yıkanmak istemedi. Yani galiba bu gururuna yediremedi. Hani çünkü bize baktığında eski hayatı da aklına geliyordu mutlaka. Zaten özellikle eşi Rahmi amcaya çok düşkündü. Mahalleye geldiğinde eski evlerini de görmek istedi. Eski evlerinden hani önünden çok ayrılmak istemediğini söylemişti. Başkaları mı yaşıyordu o evde? Evet, başkaları yaşıyordu. Hani başkaları taşınmıştı artık. Seher teyzenin o durumuna hani gitmek istemedi o yerden. Hani Siz annenler aldı onu hamama götürdü. Evet. Sonra o gece gene sizde mi kaldı dönüşte? o gece bizde kalması için ısrar ettik ama kabul etmedi. Biz de mahalleli olarak bir ev açmak istedik. Onu da kabul etmedi. Sonra parka tekrardan gitmiş. O sıra ben taksiciyim, taksi şoförüyüm. İşe gitmem gerekiyordu. O sıra Yardımlarınızı kabul etmedi mi? yardımlarımızı kabul etmemiş. Hani çıkıp gitmiş tekrardan. Aynı parkta yaşıyor. Ben de Ne yaptınız? Gittiniz mi? yani tekrardan gittim ama çok kabul etmedi. Gelmek istemediğini de söyledi. Ben çocuklarını sormak istedim. Nasıl? Yani ben çocuklarını sordum. Hani neredeler? Hı hı. Benim teklifimi kabul etmiyor. Mahalledekilerin teklifini kabul etmiyor. Belki çocuklarını dinler de Evet, en önemli soru Bir- o zaten. Bu kadının çocukları nerede? Bu kadın Evet. parkta yaşıyorken. Yani aslında mahallede tabii ki o da istemez mi sıcak bir evde kalmayı, tertemiz uyumayı, yaşlı kadın bu kadar yıl insanlara yardım elini uzatmış, varlıklıymış. Hani böyle bir duruma düşmeyi hiç kimse istemez. Eminim sizin o teklif ettiğiniz şeylerin içinin bir tarafı kabul etmek istiyordur ama muhtemelen yani yüreği de el vermiyor bir taraftan. Hani hep veren tarafken onu alan Evet. taraf olmak kolay bir şey değil. yani olabilir. Lakin ama Çocuklarını aradınız mı peki? çocuklarını araştırdım. Hani 2 yıl boyunca koşturdum. Beyoğlu tarafında iş yeri vardı İlhan'ın. Korhan'ın da aynı şekilde. İş yeri Beyoğlu'ndaydı. Soruşturdum, yok, bulamadım. İnternetten araştırayım dedim. Lakin bir sürü aynı şirket sayfaları, farklı şirket sayfaları çıktı. Aynı isimden. Annesi bilmiyor mu çocuklarının nerede olduğunu? Yani büyük ihtimalle biliyor ama söylemiyor. Hani neden söylemiyor? Hiçbir fikrim yok. Ağzını bıçak açmıyor. Hiç aramıyor mu çocukları anneyi? Hani
2 yıldır sokakta kalan bir kadını büyük ihtimalle aramadılar. Vefasız çıktılar yani. Hani benim çocukluk arkadaşlarım bildiğiniz vefasız çıkmış ki 2 yıl boyunca hiç annelerini arayıp sormamışlar. Yani şimdi siz mahalleden onun zamanında ona böyle teyze dediğiniz bir kadının peşine düşmüşsünüz. Bugün programa geliyorsunuz. Evet. Bu kadına yardım edin diyorsunuz bize aslında. Çocuklarını bulalım, kavuşturalım diyorsunuz. Ama o 3 çocuk, bir tanesi doktor, bir tanesi mimar, bir tanesi de iş adamı. Ve 2 yıldan beri sizin bildiğiniz annelerini Aramıyorlar, sormuyorlar. Hatta anneleri sokakta kalıyor. Parkta aynı bankın üstünde günlerini geçiriyor. Bunun yazı var, kışı var, yaşlı kadın. Ne yiyor, ne içiyor? Yani Vefasızlık kelimesi az kalıyor bu söylediğiniz, anlattığınız burada hani şeylerin yanında. çünkü anneleri yıllarca onlara baktı. Onların karınlarını doyurdu. 3 tane Bir erkek sıcak evlat. yuva sağladı. Bırakın evlatlarına bakmayı, dışarıdaki insanlara yardım eden bir kadından bahsediyorsunuz Evet. siz. Böyle bir kadını evlatları nasıl sevmez de sahip çıkmaz ve sokakta yaşamasına müsaade ederler. Bir şey söyleyeyim mi? Sizin şu anki yaptığınız şey hiç küçük bir şey değil. Çok takdire şayan bir şey. Allah sizden 1000 kere razı olsun ki siz çok vefalı davranarak yıllar önce belki o kadının elinden bir şeker, bir çikolata, bir çay içtiğiniz için onun peşine düşmüşsünüz. Bugün bu programa başvuruyorsunuz. Ben Seher teyzeyi hep dediğim gibi ikinci annem olarak gördüm. Hep bir minnettardım. Oğullarına davrandığı gibi bana da davrandı. Beni oğullarından ayrı tutmadı. Hep koruyup kolladı, sahip çıktı. Ya zaten tek bana değil, mahalledeki her çocuğa. Kadın belli ki herkese. çok iyi bir kadınmış. Hani herkes onun çocuğu gibiydi mahallede. Çocuklarından kimseye ayırt etmezdi. Peki sonra parka gitti. Siz peşine düştünüz tekrar. Ben tekrardan peşine düştüm. Gelmeyi kabul etmedi muhtemelen. Asla. Hani o şeyi hissetti kendinde, o burukluğu hissetti, dönmek istemedi mahalleye. Ben götürmek istedim, olmayınca... Çocuklarına da ulaşamadınız. Evet, çocuklarına da ulaşamadım. Belediyelere hani gittim kalacak bir yuva tahsis etmek için. Lakin o da olmadı. Hani yine kabul etmedi Seher teyze. Her seferinde kaçıp aynı parka geliyordu. Bilmiyorum o parkta ne vardı onu oraya çeken. Yani Seher teyze hayata küsmüş gibi bir durum anlatıyorsunuz. Mücadele etmeyi bırakmış bir kadın gibi hissediyorum sizin anlattıklarınızda. Daha çok öyle gibi aslında. Hadi kendi mahallesine dönemez. Çıktığı hali belli. Şimdi o haliyle bu halini kimse görsün istemiyor kıyasladığımızda. Ama belediyenin yardımlarını da kabul etmiyor. Yani hani kendini bir şeylere mahkum mu bırakmak için yapıyor bunu? Yani emin değilim. Bence artık hani yaşı da bayağı bir olduğu için yani belki bilmiyorum sokakta kalan bir insanın duygusunu anlamam. Hani kim bilir neler ve yaşadı özellikle kadın. o durumdan bu hale düşmesi. Peki şu anda nerede Seher teyze? Şu an parkta. Aynı parkta mı? Evet, aynı parkta. Neden bu kadar, nasıl bu kadar eminsiniz? Yani çünkü biliyorum Seher teyzeyi. Oradan asla ayrılmaz. Hiçbir yere de gitmez. Sadece orada durur. Peki şimdi onu buraya getirmek olmaz. Evet. Zaten kabul de etmez anladığım kadarıyla böyle bir şeyi. Böyle biz ekipçe gitsek, siz de bize eşlik etseniz, Seher teyzenin yanına gitsek. Olur. Bir onunla konuşsak. Belki sizi dinler. Belki beni dinler, belki çocuklarına ulaşırız. Evet, siz de bu konuda işte Ona yardım yardım edebiliriz belki, kabul ettirebiliriz. Güzel olur, Olur bence. mu? Hem Çok de bu iyi olur. bayram gününde Evet, bayramda ben geldi. kendimi çok iyi hissederim eğer böyle bir yolda bana eşlik ederseniz. Olur. Ben Zaten de çok bunun mutlu için olurum. geldiniz. Bunun için geldim. Hem bayramda çocuklarla beraber vakit geçirir ve kendine kalacak bir yuvası da olur. Hani sokakta kalmaktan kurtulur. Benim için çok güzel Tamam, bir o zaman durum. şöyle yapalım. Kalkalım şimdi. Tamam. Ekip arkadaşlarımızla parka gidelim. Olur. Hadi bakalım Seher teyzenin yanına. Burada mı kalıyor? Evet, maalesef burada kalıyor her zaman.
Kışın. Evet, hiç gitmiyorum. Uyuyor mu şimdi acaba? Evet, dilerseniz ben uyandırayım kendisini. Seher teyzem, Seher teyzem, Seher teyzem. Hadi kalk, uyan. Oturabilir miyim? Buyur Dur, kızım. şaşırdın şimdi ne olduğunu. Buyur kızım oturun tabii ne Şaşırdın demek şimdi, buyurun. değil mi? İyi misin? İyiyim yavrum siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Biz seni ziyarete gelmek istedik. Onur geldi, bize anlattı. Seni çok sevdiğini söyledi. Senin için biraz endişelenmiş. Biz de sana bugün ziyarete gelelim dedik. Belli ki Onur'un arkadaşlarısınız. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş bulduk Seher teyzeciğim. Sen burada üşümüyor musun? Üşümüyorum kızım havalarda bu ara iyi gitti. Battaniyem de var, yorgam da var. Sarılıyorum. Sıcacık, üşümüyorum. Sen ne yiyip ne içiyorsun burada? Kızım benim yiyeceğim var orada. Bak şu poşeti bana bir uzat yavrum. Heh, ver kızım bak benim burada var yiyeceklerim. Bunları kim getirdi sana? Ne var burada? Çubuk kraker var. Kızım boğaçalarım var, Bu ne? simitlerim Dur var. bakayım burada ne var? Çerezin var. Var Burada ne kızım var? var. Poğaçalarım var. Yedin mi poğaça yemiş? Yedim kızım. Kim getirdi sana bunları? Aldım kızım. Bak benim orada çayım da var. Burada da bardakların var. Var kızım. Hemen ben çay Çayın mı? doldurayım size. Bu mu Bak çayın? bu çaylarım, bardaklarım benim temiz. İçine bir şüphe düşmesin kızım. Bunlar kullanılmadı. Bugün çayları ben ısmarlayacağım sana. Şimdi birazdan kalkacağız. Çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Sonra sıcacık çayımızı içeceğiz. Sonra da sohbet edeceğiz. Tamam mı? Edelim İtiraz kızım. etmek yok. Yok etmem Bugün kızım. kuralları ben koyuyorum müsaadenle. Sohbet benim de hoşuma gider. Konuşalım. Hem iyi vakit geçer. Sen ne kadar zamandır burada kalıyorsun? Burası benim evim yavrum. Gördüm, evet. Mutfağın burası da değil mi? Burası benim evim, mutfağım. Sen ne kadar süredir burada kalıyorsun? Epeydir uzun zamandır buradayım yavrum. Çocuklar nerede? 3 tane oğlun varmış. Herkes işinde gücünde yavrum. Rahmetli ölmeyeydi. Böyle olmazdık yavrum. Senin çocuklarını arayıp soruyor mu? Herkesin canı sağ olsun. Herkes yerinde, sağlığında olsun yavrum. Ne kadar süredir çocuklarını görmüyorsun? 2 yıl falan oldu. Sen 2 yıldır mı banklarda, sokaklarda kalıyorsun? Yok yavrum. Amcan öldükten sonra bu hallere düştük. 5 sene önce mi sokaklara düştün sen? Gel yanında kal dediler. Gittim yanlarında kaldım. 45 gün birinde, 45 gün birinde. Sonra ne oldu? Sonra 30 gün, sonra 15 gün. Evim vardı yavrum, sattılar. Neden sattılar evini? Düğün yaptılar, iş kurdular. Amcandan kalan iş yerleri vardı. Onlar da mı senin de? Çocukların mıydı? Onlardan gelen kiralar vardı. Ufak ufak biriktirdim. Okuttum. Ne iş yapıyordu amca? Ticarete atıldı. Hı. Renkli televizyon satmaya başladı. Sonra bilgisayar satmaya başladı. Yurt dışına gidiyordu. Oradan alıp geliyordu. Burada satıyordu. Burada satıyordu. Hı hı. O zaman tabii çocuklar küçüktü. Durumunuz iyi miydi? Çok iyiydi. Varlıklıydınız yani. Çok iyiydi. Hamdolsun. Etraftaki insanlara da yardım ediyormuşsunuz. Ben yardım etmiyordum. Ben paylaşıyordum. Ben paylaşmayı seven birisiyim. Sonra o bir sürü mal varlığınız vardı galiba. Çocuklar onları da mı sattı? Evlerimiz vardı. 4 tane. 4 tane eviniz vardı. Her bir çocuğa birer tane, bir de sana mı? Amcan çocuklar küçükken planlamıştık, plan yapmıştık ama her birine birer ev.
Bir tanesinde biz de oturalım, onların mahallede oturalım. Öyle düşündük. Olmadı. Ne oldu? Çocukları okuttuk. Büyüttüm. Ama eşin vefat ettiğinde çocuklar zaten yetişkinmiş. İşlerini kurma yaşına gelmiş. Sen onları okutmuşsun, büyütmüşsün, annelik yapmışsın. Sen onlara değil sadece çevredeki bütün herkese aslında annelik yapmışsın, kol kanat germişsin, yardımcı olmuşsun. Ben paylaştım. Paylaşmayı seviyorum. Peki eşin vefat ettikten sonra evleri çocuklara pay ettin mi? Amcan öldükten sonra Heh. işte dedik ki planladık, bunu ona verelim, bunu Koran'a verelim. Okudular, büyüdüler, evleri onlara verdim. Ayhan peki? Ayhan doktor oldu, okudu. Hı. Sonra oradan kendi gibi doktor bir arkadaşıyla evlendi, yuvasını kurdu. Borçsuz, harçsız düğün yaptı. Evi de öyle sattı, Miras kalan evi. miras kalanı. Seher teyzeciğim, bak hava soğumaya başladı. Güneş batıyor. Sen de üşüdün biliyorum. Sana ben güzel bir çay ısmarlayacağım şimdi. Anne kız gibi şöyle baş başa dertleşelim biraz. Olur Kızım mu? ben rahatsızlık vermeyeyim Hayır size. olur mu? Ne rahatsızlığı? Ben çok arzu Üstüm ediyorum. başım böyle. Aa, Ben o ne rahatsızlık demek? Senin vermeyeyim kalbinin yavrum. güzelliği yeter. Öyle şey olur mu? Ben çok istiyorum. Siz gidin, Benim hatırım ben için. daha sonra geleyim. Benim hatırım için. Hadi kalk. Kızım benim işlerim var. Hayır bugün iş Ben yok. Bugün buraları bir benlesin. toparlayayım. Bugün bütün gün benlesin. Lütfen rica ediyorum. Çok içimden geldi. Hadi. Ben rahatsızlık Hadi kalk. vermeyeyim Hayır, hayır, yavrum. hayır rahatsızlık değil. Hadi kalk lütfen. Buraları halledecek arkadaşlar. Tamam mı? Sen hiçbir şey dokunma. Hadi kalk. Kalktık hadi. Daha iyi olmadı mı böyle? Çok iyi oldu. Daha iyi oldu değil Çok mi? iyi Bak oldu. bir de itiraz Sohbet ediyordun. ettik. Peki şimdi ben birazcık Rahmi amca nasıl biriydi onu dinlemek istiyorum sizden. Çocukları çok severdi. Sadece kendi çocuklarını değil, bütün çocukları çok severdi. Onun için çocuklar bambaşkaydı. Mahalledeki çocukları özellikle duydum. Onur anlattı çünkü onları. Rahmi amcanla biz 5 çocuk planlamıştık. 3 tane oğlunuz oldu. Ben 3 olsun istemedim, 5 olsun istedim ama kızım ben biraz rahatsızdım. Ameliyat oldum. Öyle mi? Boş ver kızım, geçmişte kalmış. Karıştırmayalım orayı. Peki tamam sen öyle diyorsan öyle olsun. İyi ki de 3 tane olmuş. 5 tane olsaydı ben nasıl bakardım onlara? Ama üçüne de aslanlar gibi bakmışsın, okutmuşsun, büyütmüşsün. 3 tane erkek evlat, birini doktor yapmışsın, birini mimar yapmışsın, biri iş adamı olmuş. Ama tabii en önemlisi insan olmaları. Senin gibi bir anneden ben böyle hayal kırıklığına uğrayacağımı düşünmezdim açıkçası. Okuttum. Çocuklarım benim bir tane. Pırlanta gibidir benim evlatlarım. Hiç arıyorlar mı seni? Arıyorlar, görüşüyorum. Ne zaman gördün en son? Gördüm işte. Ne zaman? Senin bankta yaşadığın, sokakta kaldığını biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Nerede gördün en son? 2 yıldır banklardasın. Görmeme gerek yok evladım. Aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Nerede şimdi onlar? Herkes işinde, gücünde, evinde. Büyük olan nerede? İlhan yurt dışında. İlhan iş adamı olan mıydı? İş Mimar olan adamı, mıydı? babası gibi iş adamı oldu. Hı. O çok meraklıydı. Neye meraklıydı? Ticaret yapmayı çok meraklıydı. Şimdi o ticaretle uğraşıyor. O yurt dışında mı yaşıyor? Hiç gelmiyor mu Türkiye'ye? O yurt dışında yaşıyor. Oradan evlendi. Hı hı. En çok Korhan'la, Ayhan'la konuşuyorum. Onlar ilgileniyor daha çok benimle. Yani o seninle çok ilgilenmiyordu. Yok. Sen diğer ikisiyle mi daha çok konuşup görüşüyordun?
Ayhan'la, Korhan'la. Şimdi onlarla peki daha çok Ayhan, görüşüyorum. Korhan arıyor mu, soruyor mu seni? Onlar neredeler? Onlarla da görüşüyorum. Onlar da işlerinde. Anladım. İlk çocuğun iş adamı, yurt dışında yaşıyor, evlendi, hayatını kurdu. İkincisi Korhan demiştin. O mimar Korhan. olandı galiba. Korhan 2 numara. Hı hı. O küçüklükten mimarlığa heves sardı. Hı hı. Tahtalardan evler yapmaya başlardı. O mimarlık okudu. Amcan ölmeden önce mimarlık fakültesini kazanmıştı. Hı. Okuyamayacağım diye çok korkmuştu. Durumumuz da biraz Hı. iyi değildi. Evi sattık. Ev mi bırakmıştı eşiniz? Amcanın ev bırakmıştı. Çocukların her birini mi bırakmıştı? Her birine ev bırakmıştı. Evi sattık, Hı hı. okudu. Onu da okuttun. Onu da okuttu. Mimar oldu. Mimar oldu. Evlendi. Evlendi. Hayatını kurdu. Hayatını kurdu. 3 numara peki o doktor oldu demiştin bana. O Adana'da okudu. Hı. Tıbbiye okudu. Hı hı. Tıbbiye zor bir bölüm kızım. Hayatını kurdu mu o da? Oradan kendi gibi doktor bir arkadaşıyla evlendi. Hı hı. Hayatını kurdu. O pek gelip gitmez. O Adana'da. Orada eşi kaldı. Hepsini orada sen mi kaldı. evlendirdin çocukları? Ben evlendirmedim kızım. Amcanla öyle planlamıştık. Ne planlamıştınız? Hepsine işte evler verdim. Hı. Amcandan kalan iş yeri vardı. Hı hı. Oradan gelen kiralarla Hı hı. ufak ufak biriktirdim. Okuttum. Sonra yuvalarını kurdular Sonra ama sen mi yuvalarını destek kurdular, oldun? borçsuz, harçsız. O bıraktığı miras kalan evlerle mi yaptınız bunu? Hepsini sattın mı? Hepsini Çocuklara verdin. çocuklara verdim. Borçsuz, Düğünlerini harçsız yaptılar, düğünlerini evlerini yaptılar. Kurdular. Evlerini kurdular. Onlar gelinler ne istediyse Hı. onlara aldılar. Hiçbir şey gözlerinde kalmadı. Kızım, ben üstüme düşen neyse onu yaptım. Peki bir şey soracağım. Amcanın vasiyetini yerine getirdim. İyi etmişsin. Annelik görevini Artık yaptın. benden yani hesap soracak bir şey yok. Niye hesap sorsunlar İçim senden? rahat, gönlüm rahat. Sen peki hiç gelinlerinin yani aslında oğullarının evine gittin mi, evlerinde seni misafir ettiler mi, ediyorlar mıydı? Gittim, Çağırıyorlar mıydı? misafir oldum. Nasıl geçiyordu? Güzel ağırlıyorlar mıydı seni? 45 gün birinde, 45 gün birinde, Uzun uzun kalıyordun. 30 gün birinde, sonra 15 gün. Sen onlarda böyle uzun uzun kalıyordun hep. Artık yaşlandım be kızım. Şimdi niye kalmıyorsun? Artık yaşlandım be kızım. Tamam yaşlıyken zaten onlara daha çok ihtiyacın. Onlar nasıl bebekken sana çok ihtiyaçları vardı, yetişkinlikte anneye o kadar ihtiyaç duyulmuyor. Sen şimdi yaşlısın ama asıl senin şu anda ihtiyacın var onlara, evladına. Bak kızım gibi görüyorum diyorsun gelinlerimi. Şimdi bak benim de kayınvalidem Gelinlerim çok var. iyiler, Yaşlı, canları sağ o da olsun. yani o da bayağı 75 yaşında. Hastalıkları var, sağlık sorunları var. Şimdi bir şey olsa ben onu yanıma alırım. Ona bakmak isterim. Bugün ben ne yaparsam yarın oğlum da bana aynı şeyi yapacak derim. Yani her şeyi geçtim korkarım. Anladın mı? Ben kendi yaşlılığımdan da korkarım. Şimdi senin gelinlerin sana nasıl davranıyordu? Çok iyiler kızım. Bana çok iyi davranıyor. Tamam o zaman niye yük olduğunu hissettin onlara? Olmuyor kızım. İnsan insana ağır geliyor. İnsan yükü başkadır. Aslı kızım, senin ne söylemek istediğini ben anlıyorum. Farkındayım. 60 yaşına kadar onlar için yaşadım. Onların hiçbir eksikliğini hissettirmedim. Elimden geleni yaptım. Okuttum, evlendirdim. Ama olmadı kızım. Onlar benim evimden ettiler. Rahmetli amcandan kalan tek hatıramdı. Senin evini zorla mı sattılar? Satıldı kızım. İhtiyaçları vardı. Onlar seni şu anda nerede biliyorlar? Nasıl çıktın o evden? Nereye gidiyorum dedin? Çıktın gittin hiç mi peşine düşmediler? Hiç mi aramadılar? Annem nerede demediler? Hadi biri yapmadı, öbürü de mi yapmadı, öbürü de mi yapmadı? Hadi oğlanlar yapmadı, gelinler de mi peşine düşmedi senin? Gelinlerim iyiler kızım. Canları sağ olsun.
Hepsinin canları sağ olsun. Ama bak bugün senin mahallede yardım ettiğin, evladın gibi gördüğün Onur diye eski mahallende oturan bir çocuk sokaklarda, banklarda yaşadığını görüyor. Ve bugün hiç kolay bir şey değil bak böyle programa başvurmak, bu kadar insanın önüne çıkmak. Ve en önemlisi, en kıymetlisi başkası için yardım istiyor bu çocuk. Demek ki sen onlara nasıl bir kol kanat germişsin, o mahallede ne yardımlar yapmışsın ki bugün senin için bu çocuk gelmiş ve çocuklarını bulalım Aslı Hanım diyor. 3 tane evladı var ama bu kadın diyor sokakta kalıyor diyor. Ben yardım etmedim. Bunu o düşünüyor, evlatların niye düşünmüyor? Ben yardım etmedim. Ben elimden geldiğince paylaştım. Ama onu konuşmuyorum. Diyorum ki senin evlatların niye seni düşünmüyor? Niye seni bıraktılar? Onlar benim canlarım. Onlar bir taneler. Sen onlara laf söyletmiyorsun anladığım kadarıyla. Onların canı sağ olsun. Ana yüreği, anne böyle bir şey ya. Yani Evet. anne olmak bambaşka bir duygu sevgili izleyiciler. Neler söylüyoruz? Kadın 2 senedir sokakta kalıyor. Okutmuş çocuklarını. İşte deminden beri söylüyorum. Biri doktor olmuş, biri mimar olmuş, biri ticaret yapıyor, iş adamı, yurt dışında yaşıyor. Kolay mı yurt dışında yaşayıp hayatını sürdürüp bir evlilik yapıp çoluk çocuk bakmak? Hepsinin maddi durumu iyi. Kadın banklarda kalıyor. Yine de evlatlarına laf söyletmiyor. Bak kızım. 10 gün Ayhan'da, 10 gün Korhan'da kalmaktan sıkıldım. Bavulum elimde gezdim. Onlarca eşya, onlarca mobilya. İşte tüm hayat poşete sığıyormuş biliyor. O yüzden onlar beni bırakmadı. Ben onları bıraktım. Hatta huzur evine yatırmak istediler beni. Ama ben istemedim. Kızım, bu yaşadıklarım benim tercihim. Anladın mı şimdi? Bazen insan eti, bazen de annenin kendisi ağır gelirmiş evlatlarına. Ben sizin çok vaktinizi aldım. Çok başınızı ağrıttım. Müsaade edin ben evime gideyim. Evin neresi? Kızım, benim evim o bank. Evim de orası, mutfağım da orası, yatak odam da orası. Benim huzurum orada. Ben orada çok huzurluyum. Şimdi ben seni hiçbir yere yollamıyorum. Bir kere bunu bil. Şimdi burada bütün ekip güzel bir yemek yiyecekler. Sen de onlarla beraber yemek yiyeceksin. Tamam mı? Benim de bir 5-10 dakikalık bir işim var. Sonra senin yanına geleceğim tekrar. Tamam. Kızım, ben yük olmayayım şimdi İtiraz size. kabul etmiyorum. Hayır. Bizimlesin bugün. Tamam? Sustun. Bugün bizimlesin. Tamam. İtiraz kabul etmiyorum. Enis, sen de anladın sen ne demek istediğimi. Sonra görüşeceğiz tekrar. Sevgili izleyiciler, içimde tarif edilemez bir öfke ve kırgınlık duygusu var. Seher teyze şimdi bizim ekip arkadaşlarımızla birlikte yemek yiyor. Ama yemek yerken bir yandan da diyor ki, ben size çok yük oluyorum. Bir yemekle yük olacağını zannediyor. Bu kadar mağrur bir kadın. Enis bir şey mi söyleyeceğim? Evet Aslı. Tamam gel böyle lütfen. Hem ihbar hattını getirdim. Tamam. Korhan Bey'in numarası burada. Arayacağız buradan. Bunun dışında biz İlhan Bey'le konuştuk. Hı. Seher Hanım'ın En büyük oğluyla. Evet, en büyük oğluyla. Bu yurt dışında yaşayan mıydı? Evet aslanım. O yüzden bilgi vermek için geldim aslında. Kendisinin telefon numarası önce alan koduna oraya dikkat Hı hı. çektik daha doğrusu. Nerede yaşıyormuş? Fransa alan koduyla aradık. Kendisi Fransa'da yaşıyor. Uzun bir süredir de orada olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü bir tekstil firması sahibi, 6 tane yakın dükkanı var. Ve yıllık ortalama cirosunun 1 milyon euroya yakın bir ciro olduğunu öğrendik. Ne diyorsun? Yani yaptığımız araştırma, Türkiye'de bir şirketi var, holdingi var, orada bağlantılı işler yapıyor.
Kendisi oldukça varlıklı birisi diyebilirim ben size. Ve kendisiyle konuştuk. Peki annesinin durumundan bahsettiniz mi? Kendi usulümüzce, yani dilimiz döndüğünce diyeyim ben size, annesinin durumundan bahsettik ve çok şöyle bir şey söyledi. Kardeşlerimi arayın, beni meşgul etmeyin dedi. Bir dakika. Sen şimdi çok kibarca anlattığının farkındayım. Sen ona açıp anneniz banklarda kalıyor, 2 yıldır sokakta yaşıyor dedin. O da sana bu konuyla kardeşlerim mi ilgileniyor dedi. Evet, ne yazık ki bu konuyla kardeşlerim ilgileniyor. Onları arayın dedi ve telefonu kapadı. Ne diyorsun? Evet, üzülerek söylüyorum çünkü çok hoşumuza gitmedi bu durum. Ne yaptın peki? Diğerleri? Kardeşler? Diğer kardeşler buradalar. Yani İstanbul'da ikisi, onlara ulaştık. Zaten Korhan Bey, Arayacağım şimdi. şimdi arayacağımız kişi. Bir de bunun dışında biraz önce, İnanamıyorum ya. bunu nasıl söyleyeceğim de bilmiyorum ama biraz önce bir şeye kulak misafiri olduk. Ne geliyor? Seher teyze dedi ki banktaki torbalarımı aldınız mı diye bize sordu. Hı hı. Dedik aldık burada dedi, peçeteler önemli dedi. Biz Sonra fark etmiştik içinde peçete Evet, aslında ama. o peçeteler aslında ne yazık ki Seher Hanım onları trafik ışıklarında falan satıyormuş ve bazen poğaça alıyormuş o sattıklarıyla, bazen ekmek alıyormuş. Kendi kursağını 2 lokma sokabiliyorsa da bunu peçetelerle yapıyormuş aslında. Bu sebeple bu öğrendiğimiz acı gerçeklikle birlikte biz kasanın içine koyacağımızı da bilemedik. O yüzden biz kasanın içine peçete koyduk. Ay inanmıyorum. Tamam. Şimdi arıyorum ben o zaman Korhan Bey. Tamam. Ne diyeceğimi bilemiyorum sevgili izleyiciler. Ben Korhan Bey'i arayacağım. Ama iç sezilerim diyor ki abisi böyleyse kardeşleri de böyledir. Alo, kiminle görüşüyorum? Ben Korhan. Korhan Bey merhaba, Star TV'den arıyorum ben. Bir şansım olsa programından. Aslı Özkaya, müsait misiniz? Evet buyurun, ben Korhan. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bana şöyle yardımcı olabilirsiniz. Biri sizi arıyor ve size bir hediye bıraktı. Evet. Müsait misiniz aracımıza inip hediyeyi açmak için? Aracımız aşağıda mı? Evet, kapınızın önünde. Siz bizim Tamam, programımızı biliyor musunuz? Aa evet. Siz Hatırladınız mı? Araçta hatırladım. kasa var hani falan. Hatırladım ama Küsleri hiç barıştıran, kaybolanları bulan. Aslanım ben hiç inanmıyordum. program. Böyle bir şey olacağına hiç inanmıyordum ama daha dün de benim hanımla beraber izledik. Siz de çok izleriz yani. Çok böyle denk geldik. Şimdi böyle olunca şaşırdım Süper, açıkçası. çok sevindim beni izliyor olmanıza. O zaman aşağı inin bakalım. Bir kasadan ne çıkacak bakalım kim başvurmuş programa. Tamam, çok merak ettim. Ayrıca çok da heyecanlıyım. İniyorum. Hadi bakalım, bekliyorum ben sizi. Tamam. Sevgili izleyiciler, Korhan Bey'e direkt şey demek istedim tabii. Neden annenizi aramıyorsunuz? Kadın 2 yıldır sokaklarda kalıyor falan demek istedim ama içime attım, sustum. Onu buraya gelince yüz yüze, gözlerinin içine bakarak sormak istiyorum çünkü. Bakalım inince arabaya ve kasayı açınca, içinden çıkanı görünce nasıl bir tepki verecek? Aracımıza inmiş. Aslı Hanım ben indim. Tamam, araçtasınız. Hemen sağ tarafınızda bir kasa var. Gördünüz mü? Evet gördüm. Açın bakalım kasayı. Üstünde bir zarf var. Zarfın Evet, içinden çıkan şifreyle açacaksınız kasayı. Çok merak ettim şu an açıkçası. Var mı bir kafanızda şu başvurmuştur diye bir tahmininiz? Hayır Aslı Hanım. Şu an Uzun zamandır görmediğiniz birileri. şu an biraz bir kişi aklıma geliyor ama şu an hala konduramadım Aslı Hanım. Bir bakayım içine. Aslı Hanım, burada bir peçete var. Peçete var. Evet, bu peçete ne anlam taşıyor hala anlayabilmiş değilim açıkçası. Bir tahmininiz yok. Bir tahminim yok. Evet. Ama şaşkınlık içerisindeyim. Peçeteyi nerede görürsünüz? Nerede satılır genellikle? Caddelerde, işte trafik şeylerinde, Kimler satar o peçeteyi caddelerde? genellikle yaşlı kadınlar, işte küçük çocuklar, ondan sonra dışarıda kalanlar. Sokakta Yani kalanlar. Evet, sokakta kalanlar satar genellikle bunları. Çok zor durumda olanlar.
Evi Evet, olmayanlar, doğrudur. barkı olmayanlar değil mi? Ama bunun benimle ne alakası var aslanım, ben hala anlayamadım. Sizin yakınlarınızdan biri bu peçeteyi satıyor olabilir mi mesela? Hiç var mı öyle bir tanıdığınız? Mümkün değil. Zaten bizim durumumuz zaten belli bir konumda olduğumuz için ben bir mimar olduğum için o yüzden böyle şeylere hiç gerek yok. Benim akrabalarımda da böyle bir şey yok. Ailemde de böyle bir şey yok. O zaman şöyle söyleyeyim ben size. Ailenizde böyle biri yok diyorsunuz ya hani. Evet. Programımıza anneniz sokakta ve banklarda yaşadığı için çok yakın bir arkadaşınız başvurdu. Annem mi dediniz? Evet, anneniz. Aslanım annem ne alaka? Böyle bir şey olamaz. Böyle, imkansız yani böyle bir şey. Anneniz nerede, Annem siz ne biliyor alaka? musunuz? Annem İlhan abim de. Ne zamandır aramıyorsunuz annenizi? Çok oldu yani aslanım. Bayağı oldu. Tamam. Şimdi siz çıkın gelin buraya. Tamam. Aracımız sizi buraya getirsin. Ben çünkü telefonu kapattıktan sonra bir de kardeşinizi arayacağım. Onu da buraya davet edeceğim. Tamam ben onu da alayım geleyim. Tamam, olur. Daha iyi olur bizim için. Kardeşinizi de alın. Ben sizi burada bekliyorum. Yüz yüze konuşalım sizinle. Tamam klinikte zaten. Ben kendisine de ulaşayım alayım geleyim. Olur. Bekliyorum. Hadi gelin. Tamam, teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, çok fazla da üstüne gitmek istemedim. Buraya gelmezler falan diye korktum. Çünkü ben onların gözlerinin içine baka baka annelerini neden böyle bir durumun içine düşürdüklerini sormak istiyorum çünkü. Bu konuyu telefonda onlarla konuşmak istemedim. Ayhan ne olacak böyle bir rezillik böyle? Buraya geldik gelmeseniz de bu kadar kamera önünde ne olacak? Ben anlamadım yani bu işten bir şey ama hiç hoşuma da gitmedi yani rezil olduk. Niye geldik biz şimdi buraya? Rezil olduk. O kadar söylüyorum yani. Bu kadar kamera önünde. İşte gelsinler de bakalım. Aslanım geliyor. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Vallahi pek de hoş gelmedik aslında aslanım. Niye? Ya şaşkınız nedir bu kameralar önünde bizim ailevi yani. iç meselelerimizi gündeme getirmek. Ben burada ne işimiz olduğunu anlayamadım. Ne işiniz var? Sizin oradan nasıl gözüküyor fotoğraf bilmiyorum ama. Bizim annemiz üzerinden Ben Mesleki gördüğüm resmi itibarımızı- anlatayım mı size? Ben gördüğüm Buyurun. resmi anlatayım. Biraz önce Buyurun. gördüğüm resmi hatta. Buyurun lütfen. Ben biraz önce annenizi bir bankın üzerinde, Annemiz. evinin salonunu, mutfağını, yatak odasını Evet. bir poşetin içine sığdırmış bir kadın gördüm. annemiz İlhan'daydı. Annemiz İlhan'daydı. Biz konuştuk zaten kendisiyle. Anneniz 2 yıldır sokakta yaşıyor. Bir bankın üzerinde parkta yaşıyor. 2 yıl. 2 İki yıl. yıldır. Ne diyorsunuz siz ya? Nasıl yani ya böyle bir şey mümkün değil aslanım. En son senden İlhan'a geçmedi mi? Benden geçti de biz en son İlhan abime vermedik mi? 3 kişi hep beraber toplanıp demedik mi sıra sıra İlhan abime, sonra bana, sonra Ayhan'a geçecek diye. İlhan nerede Siz peki? yıllardan beri annenizle görüşmüyor musunuz? Konuşmuyor musunuz? Ben İlhan'ı da biliyorum. Ben de İlhan'da biliyorum. İlhan nerede? Biz İlhan Bey'le konuştuk. Hı. Seher Hanım'ın En büyük oğluyla. Evet, en büyük oğluyla. Bu yurt dışında yaşayan mıydı? Fransa'da yaşıyor. Annesinin durumundan bahsettik ve bu konuyla kardeşlerim ilgileniyor. Onları arayın dedi ve telefonu kapadı. Siz 2 yıldan beri annenizi hiç aramadınız mı? 2 yıldan beri anneler günü geçti, bayram geçti, seyran geçti. Bir sesini duymadınız mı kadının? Aslanım Buna ihtiyaç hissetmediniz mi Bakın. hiç? cemiyet hayatında çok muteber bir estetik cerrah, yoğun bir çalışma hayatımız Ben var. de mimarım aslanım. Oraya gidiyoruz, buraya geliyoruz, Bir şey kongrelerimiz var. Bir şey Ben söyleyeceğim buna nasıl size. fırsat Ben sizin bulabilirim? gibileri çok gördüm bu programda. Estetik cerrahı da gördüm, güzellik uzmanı da gördüm. Okumuş, eğitimli, master yapmış, doktora yapmış. Koca koca adamları da gördüm. Aslanım. Ama gördüm ki o adamların içinde ne bir vicdan, ne bir merhamet, Yani bu konuları kamera ne önünde bir niye suçluluk tartışıyorsunuz ki ya da duygusu, lütfen ne de yani en acısı insan olmayı görmek. Aslanım siz bizim ne yaşadığımızı bilmiyorsunuz. Ne Biz- yaşadınız? Anlatalım hemen. Yani biz annemize hiç bakmamazlık yapmadık. Biz Siz annemiz nasıl için... mimar oldunuz? Bana böyle bu gereksiz şeyler söylemeyin. Çok kızgınım ikinize de. Bana böyle saçma sapan dolambaç şeyler söylemeyin. Siz nasıl mimar oldunuz? Bana bir anlatın bakalım. Kim Annemle okuttu sizi? Annemle babamın sayesinde oldum. Nerede şimdi?
Anneniz babanız? Babanız Babam vefat vefat etti. etti. Babamız Anneniz vefat nerede? etti. Babamız Babam vefat vefat etti. ettikten sonra biz direkt ben kendi aramızda kararlaştırdık. Zaten yengem de çok titiz baktığı için Belli bayağı titiz bakmış. Sokaklara bırakmışsınız, banklara bırakmışsınız. ama bizim bundan haberimiz yoktu. Biz İlhan abi Siz bakıyoruz. nasıl doktor oldunuz? Anlatıyorsunuz ya, cerrah oldum, şöyle oldum, böyle oldum diye. Aslanım, babamdan kalan evlerden birini benim okuyabilmem için annem sattı. Doktorluk eğitimi zahmetli bir süreç. Ben bunun sayesinde okuyabildim ve sonuna kadar da emeğimin hakkını verdim. Eşimle de tanıştık. Tıbbiyede okurken, o da doktor, kendisi de doktor. Eşiniz de doktor. Evet, Karı yoğun, koca doktorsunuz. evet, yoğun bir tempomuz var. Hastalarımız var, muayenehanemiz var, hastanemiz var. Yoğun bir şekilde gidip geliyoruz. Hastaneniz mi var sizin? Evet, estetik. Küçük bir klinik, çok büyük bir hastane değil. Aslanım siz bilmiyorsun biz neler yaşıyoruz. Yani biz annemizi hiçbir zaman bırakmadık. Anlatın bana Gerçekten neler bırakmadık. yaşadığınızı. Biz annemizin hep peşindeydik. Konuşalım bu masada, anlatın. Çok vaktimiz var, dinleyebilirim sizi. Yani bilmediğiniz çok şey var. Gerçekten Lütfen bilmediğiniz izleyicimiz çok şey de duysun. Ne yaşadınız ki bu kadın sokaklara düştü, banklara Bakın düştü? biz Anlatın, dinleyelim. sokağa düştüğünden Biz ya da şaşkınız. sokakta yaşadığından haberimiz yok. Sizin aracılığınızla öğrendik. Evet. Kendisinin İlhan abimizin yanında olduğundan Bir haberimiz dakika var. Ayhan bir dakika. Aslanım ben şunu söyleyeceğim. Size bu başvuru yapanların işte bu Onur ne alaka? Bu Onur nereden çıktı mesela? Bu Onur kim biliyor musunuz? Onur kim yani mesela? Bu Onur Kim bu Onur? Kim? Neyiniz oluyor sizin? İşte ben de size soruyorum. Hiçbir şeyiniz Hiçbir olmuyor. şeyiniz Evet. oluyor. Hiçbir şeyiniz olmayan bir adam Evet. bu kadar kameranın önüne geçip Evet. bir başkası için yardım istemeyi göze alıp bizim kanalımızın telefonlarını İyi de bizi niye aramıyor? Bunun her üstüne vazife gün mi? defalarca kez arayıp ekip arkadaşlarıma bu durumun aciliyetini defalarca kez söyleyip Şu taksici Onur mu? Taksici Onur. Ya- Büyük ihtimal o. Hayır ona ne anneniz için kardeşim? ne acı Onur ki, ne alaka ya? ne acı ki anneniz için yardım istemeye gelmiş. Bizi niye Ya aramamış? bizi niye aramadı? Bakın Bana ben- niye ulaşmadı mesela? Benim En çocukluk acısı da arkadaşım. şu ki, yardım istediği kadının 3 tane aslan gibi demek isterdim ama hiç kusura bakmayın. Neden aslanım? Aslan 3 gibi değil tane miyiz? evladı var, erkek evladı var. Aslanım biz belli bir konuma Ama geldik, her- belli bir şeye geldik Bakın yani. bir yere gelmeniz önemli değil, benim için insan olmanız önemli. İstediğiniz mertebeye gelin. İnsan olmadıktan Ama aslanım sonra gerçekten hiçbir önemi bilmiyorsun. yok. Şimdi Bilmiyorsun, babamız gerçekten. vefat ettikten sonra annemizde bir takım yaşamsal belirtilerde azalmalar oldu. Halüsinasyonlar görmeye başladı. Fotoğrafıyla babamızın konuşmaya başladı. Bakın biz evimizi açtık, son derece konforlu bir oda oluşturduk. Siz doktor değil misiniz? Evet. Niye götürmediniz annenizi psikiyatriye? Huzur evinde, bakım evinde de en Evet. lüks Niye 3 tane evet, aslan gibi bakın evladı şekillerde varsa niye huzur yaşadılar. evine bıraktınız annenizi? En kızdığım şey. Çünkü altı bezlenmeye başlamıştı. Tamam, bir tane bakıcı tutun, para basıyorum diyorsunuz az Evet. önce. Kliniklerim, hastanelerim var, muayenehanem var diyorsunuz. 3 kuruş verip kadın tutamadınız mı annenize? İşte biz klinikte Kadının sıkıldı. oluşuyoruz altındaki aslanım. evi niye sattınız? Kendisi sıkıldı. Neden sattınız kadının babanızdan kalan Eline tek hatırası? Aslanım, Tablet, biz ne yapmaya telefon, çalışacağız? arkadaşlarıyla ulaşabileceği her türlü iletişim, konforu son derece güzel, bakımı iyi ama 3 gün birimizde, 5 gün birimizde ben sıkıldım deyip İlhan abimizin yanına geçti. Mesela bana geliyordu 5 gün, 10 gün, 15 gün kalıyordu. 15 gün sonra bir duyuyorum ben diyor Ayhan'a gidiyorum. Biz de Ayhan'da zannettiğimiz için pek fazla önemsemiyorduk. Çünkü sürekli oradan oraya dönüyordu. Niye kalmıyordu sizin yanınızda? Ya 15 günden sonra sıkılıyordu aslanım. Mutlu olduğu yerde insan Yenge de pek sıkılmaz. bezlenmesini beni? istemiyordu galiba. Duydunuz mu? Ya Öyle Ayhan dediğimi. ne alakası var şimdi ya? Ne alakası var ya kardeşim ya? Yani işte bunlar hep biraz da habersizlik ve senin ve benim aramdaki iletişimsizlikten oldu sanki. Ya İlhan? Ya İlhan'a ne diyeceksin? İlhan Biz abi İlhan'da bilmiyor apayrı. muyuz kardeşim? Biz İlhan'da bilmiyor muyuz? Ayhan. Yapma ya. Yapma Ayhan. Şimdi Ya. ikiniz bir oldunuz, İlhan'a mı suçu atıyorsunuz yurt dışında yaşayana? Onun yanındaydı. Ya onun yanındaydı aslanım. Biz onun yanında biliyoruz çünkü. Ya bizim yengemiz çok titiz baktığı için hani biz Yengeniz kim? İlhan abimin karısı. Hani iyi bakıyor, biz titiz. Hani bir de seviyordu kendisini. Ya da işinize mi böyle geliyor? Hayır, inanın öyle bir şey. Evinizin huzuru mu kaçıyordu anneniz varken? Ne Asla, alaka? Ne asla, alakası var? asla. Karınız mı istemiyordu? Hayır, bizim durumumuz da iyi. Biz niye annemize bakamayalım ki? Yani bizim bakamama gibi bir durumumuz yok zaten. Ben anneme en iyi şekilde bakarım. Niye bankta yaşıyor anneniz 2 yıldan beri? İşte bizim bundan haberimiz yok. Evet. Neden yok?
Hayır da bu konunun kameralar önünde, Yani kameralar önünde hoş olmuyor bunca aslında. Nerede insanın olmalıydı bu dikkatini konu? çekmesi. Nerede konuşsaydık? Kapatalım kameraları. Ya biz en azından Ayrıca anlatacağınız bir şey var mı bana? Benim burada söyleyemeyeceğiniz bir şey var mı? Kapatayım ben kameraları. Siz bana söyleyin. Ne Aslanım, söyleyelim aslanım? yapmayın, Biz ne olur. annemizi seviyoruz. Annemizi alıp Yani biz beraberimize annemizi alıp gitmek gideceğiz. istiyoruz. doğru mu? Ben zaten konuştum. Hanımımla da konuştum. Karımla da konuştum. Hani Neyi konuştunuz karınızla? ben tekrardan annemi almak istiyorum. Tekrardan anneme bakmak istiyorum. Ben annemin peçete sattığını bile bilmiyordum. Zaten Evet. böyle bir şey olsa buna asla izin vermem. Çünkü Ne kadar acı değil mi? evet. Bir tane oğlum doktor olmuş. Büyük konuşmayayım. Allah korusun. Allah o günleri bana göstermesin. Bir tane oğlum doktor olmuş. Bir tanesi yurt dışında iş adamı. Bir tanesi de mimar olmuş. Üçü de çok güzel para kazanıyor. Yuvasını kurmuş. Mesela bir şey söyleyeyim mi size? Ben sizin yerinizde olsam gece kafamı yastığa koyamam ya. Tek başına kalmış annem. Babam da vefat etmiş. babam vefat ettikten sonra zaten Bakın, sıkıntılar oldu. bütün Aslan. Bir gün problem orada onunla başladı konuşmadan ben o günümü geçiremem ya. Hele ki erkek evladı anneye daha düşkündür. Haklısınız ama 15 günde bir gelip bizde kaldığı zaman zaten ben ona ev açtım, televizyon koydum. Siz bu kadının evini niye altından alıp sattınız? Aslanım biz kendi aramızda konuştuk dedik Kim ki. sattı bunu? Kimse satmadı. Kendisi bizim Kendisi bize eğitimimiz için hediye sattı. etmek, evet. Yani Size düşen evleri satmışsınız zaten 3 tane. Biri size, biri de yurt dışındakine. evet ama masraflar o kadar ağır geldi ki bizim kardeşim doktor, ben mimar, İlhan abim çalışan holding iş adamı kendisi. O yüzden biraz maddesel olarak sıkıştık ve annemden yardım istedik. Annem de sağ olsun 3 evladına bunu bağışladı. Biz dedik ki kendi aramızda 15'er günde olsa, bir ayda olsa istediği kadar kalsın. Hiç önemli değildi aslanım. Bildiğiniz gibi değil. Ama 15 günde bir gidince biz İlhan abimde zannettim. Sonra Ayhan'a geçti. Sonra bana geldi. Ben kendisine ev açtım, televizyon koydum, telefon aldık. Sağlık kontrollerinden geçirdim. İşte kendisine bir oda açtım. Güzel bir baz aldım. Yani ihtiyaçları olan ne varsa bütün her şeyi ben anneme olanağı sağladım. Ama annem kalmak istemedi. Burada suç benim mi? Yok. Değil. Yani burada suç benim mi? Ben onu anlayamadım. Ayhan bir şey söylesene. Kardeşler olarak ortak imza topladık. Evet. En konforlu bakım evinde, en kaliteli bir şekilde, hayatını devam ettirebileceği şekilde anlaşma yaptık. Ve kendisi de mutluydu. Oğlum siz bana bakmayın, ben mutluyum, huzurluyum derken İlhan'a gideceğim diye çekmiş gitmiş. Huzur evinden, bakım evinden ayrılmış. Kaçmış. Bizim haberimiz sonradan oldu. Aramadılar mı sizi kaçıncı huzur evinde? Hayır. Ben herhangi bir şey... İlhan abim ilgileniyordu işte bunlarla. Ben dedim ki bende kalsın. Siz aranızda konuşmuyor musunuz? Yani biz de gidip Ya geliyoruz biz gidip arada geliyoruz. sırada. Biz aslında çok da şey değiliz. Hani çok sıkı fıkı değiliz ama gene birbirimizden haberdarız. Aslanım. Ama biz yani özellikle ben anneme yani her şekilde bakarım. Ben annemi de zaten buraya almaya geldim aslanım. 3 günden, 5 günden bahsetmiyorum. Bakın 2 yıldır bu kadın sokakta. Aslanım Siz bize bana bunu neyi şaşırıyoruz. ikna etmeye çalışıyorsunuz beni? Mesela Aslanım- nasıl ikna olayım ben size? 2 yıldır bizim annemiz nasıl dışarıda nasıl Onu Selpak'la... soruyorum. Sen bana sorma onu. Ben sana soruyorum. Ama ben de şaşkınlık içerisindeyim aslanım. Ya bu kadın sizi okutmuş, eğitmiş, Evet. büyütmüş. Şuna da şaşırıyorum. Böyle bir kadın, bakın biz yarım saatten beri onunla sohbet ediyoruz. Sizi kötüledim, böyle evlat olur mu dedim, gelinlerinizle ilgili konuştuk. Bir tane şu kadar ya, şu kadar. Kadın ağzını açıp şu kadar kötülemedi sizi ya. Ben kalkıyorum şimdi, annenizin yanına gidiyorum. Sizinle daha fazla bu süreci devam ettirmek istiyorum. Aslanım çok yüklendiniz bize ama yani... Çıkın annenizi şans masasında, annenizin yanına gelin. Oturun kadınla konuşun. Ne yapılması Biz zaten- gerekiyorsa biz- hep birlikte Ben karar alacağım. verip yapalım. Ben buraya almaya geldim aslanım. Annemiz buraya başımızın almaya tacı. geldim. Bu Onur'a çok sinirliyim Şu Ayhan. yaşadıklarımıza bakar mısın? Ayhan rezil olduk ya. Yemin ediyorum rezil olduk ya. Olacak iş mi? Olacak iş değil ha. Olacak iş değil. Ayhan. Biz bu duruma nasıl geldik böyle? Bu İlhan nerede? Hayır, annemizin 2 yıl 2 yıldır bizden habersiz olması. kadın mendil satıyormuş Ayhan. Bizim bundan haberimiz yok. Kadın 2 yıldır mendil satıyor. Hiç rahatsız olmayın. Oturun, rahatsız olmayın lütfen. Haber var mı? Arkadaşlara ulaştınız mı? Ulaştık. Buradalar. Burada. Güzel.
Konuştuk. Çok güzel bir konuşma olmasa da kendileriyle görüştüm. Zannediyorum ki birazdan buraya gelecekler. Seher teyzeyi kabul edecekler mi? Ne dediler? Yakışanını yapacaklarını düşünüyorum. İnşallah Kabul yaparlar. etmeseler de onun zaten bizim başımızın üstündeydi. Aslanım ben size yük olmasaydım. Olur mu öyle şey? Ne yükü? Ben- Olur mu öyle şey? Hayır, sen- hayır, asla öyle bir şey değil. Anne. Ben bugün Anne sen... Ya neredesin? Neler olmuş? Sen ne Kızlarım. Bayramın mübarek olsun. Kızlarım gelmiş. Neredesin sen? Neler duydun? Gelmiş. Anne sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun anne? Sen neredesin? Ha? Gel neredesin? şöyle Sen otur neredesin gel anne? bir Sen otur neredesin anne? gel. oturalım mı? Buyurun. Gel otur yavrum. Anne biz sana ulaşamadık ne zamandır? Sen neredesin? Ben hep buradaydım oğlum. Siz neredeydiniz diyor yani. Onur. Onur senin yaptığın ne yani bu? Senin yaptığın ne? Sen niye bana yaptığım- ulaşmadın? Sen benim çocukluk arkadaşım değil misin? Yok mu telefonumuz kardeşim? Sen benim çocukluk arkadaşım değil misin Onur? Çocuk- Bu hal ne? Bu kameraların önündeki bu şey ne? Onur. Tartışmayın bir sakin olun. Size ulaşmaya çalıştım. Onur bana niye ulaşmadın? Sen benim çocukluk arkadaşım değil misin? Sakin olun. Size tartışmayın. ulaşmaya Benim çalıştım, çocukluk arkadaşım değil ortalıkta misin Onur? yoktunuz. Bu hal ne? Ve annemin bu hali ne Onur? Sen annem madem bu kadardır biliyorsun. Benim niye haberim yok? Annenizin bu halde olduğunu mu merak ediyorsun? Bunu Annemin- bana değil, kendinize sorun. Siz evladı sizsiniz, ben değilim. Bir dakika ya. Siz bu adamı gerçekten şu anda sorguya mı çekiyorsunuz? aslanım. Hem de benim gözümün önünde. Aslanım. Bir dakika susar mısınız? Siz bu adamı şu anda kalkıp teşekkür etmelisiniz. Ya. Niçin? Sizin ben bu kadar bir şey söyleyeceğim. Sizin bu kadar yükselmenizi anlamıyorum ben yalnız. Aslanım bu benim Siz, çocukluk arkadaşım. Bu siz Onur tabii benim çok çocukluk arkadaşım. yakındınız. Evet. Sizin yapamadığınızı, Evet. sizin eksikliğinizi 7 kat yabancı yaptı diye mi ağrınıza gitti Hayır, acaba? hayır aslanım biz bu kameraların önünde bu rezilliği Çok hak fazla etmiyoruz. konuşmayın. Hala rezillik diyorsunuz. Koran 2 hep yıldır böyle, anneniz küçüklükten beri sokakta. sinirli. Tamam mı? 2 yıldır bu kadın sokakta. Şimdi bu durumu nasıl tolere edeceksiniz? Nasıl telafi edeceksiniz? Şimdi benim gözümün önünde ve izleyicimin gözünün önünde bunu konuşun Aslanım, bakalım. biz Ne annemizi almaya yapacaksınız şimdi? geldik. Annemizi alacağız tabii Zaten ki. onu biliyoruz. Annemizi evimize yapacaksınız? götüreceğiz. Annem Yaşlı ya. bakım evine mi koyacaksınız Hayır gene? ben bakacağım. Ben bakacağım. Ben de kalacağım. Oğlum. Anne ben de kalacaksın. Torunlarını kalacaksın. sevecek. Nereye oğlum? Ben de kalacaksın annem. Biz zaten anlaştık. Beraber gideceğiz Yo. buradan. Kimde Siz kalıyor? şimdi beni dinleyin. Bayramlıklarımızı alacağız. Ben annemi hiçbir yere bırakmıyorum. Anne seni hiçbir yere bırakmıyorum. Yok siz şimdi Anne, beni sen hiçbir- dinleyin. Onur. Yine Herkes aynısı olmasın. işine, Olmayacak, gücüne. Onur. Emin misiniz? Evet. Nedense biz size güvenemiyoruz. Bakın masada 2 kişiyiz. Dışarıdan yabancı. Biz size güvenemiyoruz nedense. Aslanım biz bu kadar kötü evlatlar değiliz. Asla değiliz. Hele bu sorumsuzluk hiç değiliz. 2 Aslanım, yıldır, 2 küçüklükten yıldır beri arayıp böyle sormayıp, Çok sinirli. Sen sonra nereden kötü biliyorsun Onur? evlat olmadığını söylüyorsun. Sen nereden biliyorsun benim sormadığımı? Sen benim çocukluk arkadaşım değil misin? Benim senden numaram yok mu? Beni niye İki- bulmadın oğlum? Dur, hadi ben sizi bulamadım. Siz annenizi bulamadınız mı? 2 yıldır. Biz abimizde bildiğimiz için önemsemedik kendisini. Önemsemediniz. Evet. 2 yıl Yani yani, abimde, 2 yıl. Yani- abimde kaldığı için. Şöyle ki abinizde kalsa bile Evet. arada bir annem nasıl, sağlığı ne durumda, Oğlum iyi hep mi beraber diye iyiyiz. sorulur. Bak Ayhan, ben en son bayramdayız. sorduğumda Ne seninle kadar konuştuğumu güzel bir söyledim ben. aradayız. Neyse bu konuşma gene aynı yerlere gidiyor. Ben tekrar dönüp aynı şeyleri konuşmanızı istemiyorum. Ne yapacaksınız ki? Şimdi Ben de kiminle kalacağım. geliyor anne? Annemizi Annem bende alıyoruz. kalacaksın. Eve gidiyoruz Anne. hep beraber. Ben de kalacağım. Oğlum şimdi siz beni iyi Bayram dinleyin. günü bayramlaşıyoruz. Annem bayram geliyor. Herkes Torunlarına işine, harçlıkları seni vereceksin. bekliyor. Torunları seni herkes bekliyor anne. evine. Siz de parka Anne. mı? Hayır. Asla. Banklara mı? Asla. Bu Aslanım. mu yakışır? Asla. Aslanım. Aslan gibi çocukların var diyorsunuz ya. Koran hep böyle sinirlidir. Küçükten de böyleydi. Anne niye böyle yapıyorsun anne? Anne ben sana çok düşkün olduğumu biliyorsun. Hep beraber Oğlum bayram yemeğimizi yiyoruz. Torunlarına harçlıklarını vereceksin. Anne torunun seni bekliyor. Bak matematikte çok iyiydi torunum biliyorsun. ne yapıyor? Biliyorsun. Anne. Olur. Babamın mezarına kalkalım, gideceğiz. matematiktir çok iyi torunum. Evet. Siz onu yönlendirin. Hala iyi ama senin de gelmeni istiyorum.
Senin bende Teyzeciğim, kalmanı istiyorum. canım benim. Serseyiz. Seher teyzem. Ben Onur'u alıp kalkıyorum şimdi. Yalnız şunu bilin ki ben bu kadını her bayram arayacağım. Tamam. Tamam, Ben de özellikle size söylüyorum. Çok yükseliyorsunuz çünkü. Evet. Öyle çok yükselenler biraz altı toz çıkar. Özellikle size söylüyorum. Ben her bayram bu kadını arayacağım. Annem ya. Aslanım çok Onur, sen bizi teşekkür rezil ettin ederim. ya. Onur, kalk gidelim. Ben de siz kendiniz yaptınız ne Onur. yaptıysanız. Onur bunu unutmayacağım. Unut. Annem, bende kalıyorsun bu saatten sonra. Oğlum. Seni hiçbir yere bırakmıyorum. Buralara niye Zaten geldik? buralara Ne niye işin geldik? var? Anne, bizim burada ne Oğlum işimiz bak var? şimdi Bu siz kameraların beni önünde iyi rezil- dinleyin. Rezil olduk. Annemiz bu Oğlum durumlara bak beni nasıl geldi? iyi dinleyin. Şimdi siz buradan evinize, işinize, gücünüze bakın. Ayhan ne diyor annem Ayhan? Biz beraber seni almadan Beraber bir seni yere almayacağız. gitmiyoruz. Biz seni Beraber alacağız, şöyle gidiyoruz. Güzel kıyafetlerimizi, bayramlıklarımızı giyiyoruz. Torunların ellerini öpüyor. Evet. Babamın mezarına gidiyoruz. Hep Torunun seni beraber bekliyor yemek anne, yiyoruz. Torunun seni bekliyor. Sevgili izleyiciler, aslında hepimiz göreceğimizi gördük, anlayacağımızı anladık. Ben hep şunu söylerim. Kalbin gözleri vücudun gözlerinden daha iyi görür. Hepinize mutlu, sevgi dolu, huzur dolu bir bayram diliyorum. Hoşça kalın.